Önceden herhangi bir bilgiye sahip olduğunuzu varsayarak size Avustralya kamyonu kelimesini söyleyecek olsaydım o zaman büyük olasılıkla bir sokak treni olarak böyle bir şey hayal ediyor olabilirdiniz. Bu devasa araç Avustralya'nın açık ara en ikonik modelidir. Bununla birlikte Avustralya kamyon endüstrisi ancak ıssız taşlardan ayrılıp biraz daha kalabalık bir yerlere gidersiniz. Avrupa'da bulabileceğiniz herhangi bir caddede dünyanın çeşitli köşelerinden çok sayıda farklı kamyon veya ana taşıyıcı bulmak sizi şaşırtabilir. Scania, Volvo veya Iveco gibi Avrupa markaları, Mitsubishi, Isuzu gibi Japon markaları veya Kenworth, Mack veya Peugeot gibi Amerikan markalarına rastlamanız kaçınılmaz olacaktır. Ki buna ek olarak her ikisi de farklı amaçlar için yapılmış olan hem geleneksel hem de kabin üstü stil kamyon kombinlerini görebilirsiniz. Genellikle daha uzun mesafeli seyahat için kullanılan bu sokak trenleri için mükemmel şekilde uygun olan kaportalı kamyon olarak adlandırılan geleneksel kabin ya da karayolu trenlerine aşina olmayanlarınız için birbirinden uzak Avustralyalı toplulukları ekonomik olarak birbirine bağlarlar. Aksi takdirde Avustralya demiryolu ağı çoğunlukla kıyı şeritlerini sardığı için yük almanın hiçbir yolu yoktur. Batı ve Orta Avustralya'da karayolu trenlerine büyük ihtiyaç vardır. Çünkü esasen kırsal ulaşım yoktur. Altyapı olsa da karayolu trenlerinin kuzey bölgesi Batı Avustralya, Güney Avustralya, Queensland ve Yeni Galler bölgelerinin eyalet ve bölgelerinde çalışmasına yasal olarak izin verilir. Karayolu trenlerinin genellikle asfaltsız ve ıssız yollarda engebeli arazilerde büyük mesafeler kat eder. Kanguru, inekler ve diğer çeşitli hayvanlar bu uzak bölgelerdeki sürücüler için büyük bir tehlike yaratmaktadır. Çünkü sokakları sadece araba ve tırların farları aydınlatmaktadır. Karayolu treni kabinlerinin ön tarafı kalın boğa çubukları ile donatılmıştır. Sevgiyle kamyon olarak bilinen sürücüler günlerce ve aylarca dışarıda olabilirler. Bu nedenle ekstra kabin alanı kavurucu Avustralya güneşinin tek sığınağıdır. Geleneksel kabinler muadillerine göre daha büyük motorlara sahiptir. Bu da bu ağır yükleri taşımak için gerekenden daha fazla olan bazı büyük motorların kurulumuna ve daha fazla güç aktarmalarına izin vermektedir. Karayolu treni konfigürasyonları arasında büyük çeşitlilik vardır. Ancak çoğunlukla içinde 3 veya daha fazla römork vardır. Taşra ortamı göz önüne alındığında eski araçların aşırı ısınması nadir değildir. Özellikle yokuş yukarı tırmanırken aşırı ısınma her ne kadar talihsizlik olsa da ne tür bir kamyon sürdüğünüze bakılmaksızın aşırı ısınan bir motorun üstünde oturmak biraz riskli olabilir ve sıcaktan bahsetmeye gerek bile yok. Konvansiyonel kabinlerin bakımı nispeten daha kolaydır. Çünkü motora erişmek tüm kabini yatırmak gibi zahmetli bir işlemin aksine kaputu açmak kadar basit bir meseledir. Bu Amerikan karayolu trenlerine sadece geleneksel kabinlerin kullanıldığı anlamına tabii ki de gelmez. Aslında Avustralya'da üretilen Amerikan marka kabinler zaman zaman halk tarafından ağır nakliye kamyonları olarak da görülebilir. Bu gerçekten bireysel seçime bağlı ama genellikle geleneksel kabinler tercih edilmektedir. Sahile çıkan sokaklar her türden kamyonla dolup taşmaktadır. Bu küçük savaşçılar Avustralyalıların büyük çoğunluğunun yaşadığı kıyı ekonomilerini sürdürüyorlar. Ancak genellikle Avustralya yollarının eğilimi vardır. Bu tırlar oldukça geniş olduğu için geleneksel sokak treni sürücüsünün kalabalık alanlarda dolaşması oldukça zor olabilir. Ayrıca Coburworth model tırlar daha geniş bir görüş alanı sunmaktadır. Daha büyük olanları dönüş yarıçapı ve verilen fren mesafeleri sayesinde daha güvenli bir sürüşe sahiptirler. Cabover'lar genellikle tek ve kimi zaman çift kişilik kabinler Avustralya'nın daha yoğun nüfuslu bölgeleri ve daha kısa mesafeler için mükemmel şekilde uygundur. Çoğu Avrupa ve Japonya menşeili olan bu kabinler son derece iyi tasarlanmışlardır. Verimlilik ve güvenlik arasında mükemmel ortamı bulabilen insanlar yaptıkları yorumlarında hemfikir görünmektedirler. Bu Avrupa kabinleri genellikle hava ile oldukça rahat ve lüks kabine entegre sürüş süspansiyonu sağlamasına rağmen hangi kabin stilinin daha iyi olduğu kişisel görüş meselesi olsa da konfor sürücünün hayatında oldukça büyük rol oynamaktadır. Avustralya'nın kamyon taşımacılığı endüstrisinin dünyanın birçok bölgesinden daha iyi yaptığı şey basittir. Hangi kamyonu kullanmak istediğinizi size sunarlar. Her ne kadar insanlar hangi kabin stilinin daha iyi olduğu konusunda durmadan tartışsa bile tercih ettiğimiz konusunda hepimiz hemfikiriz. İsteyen istediğini seçer. Neyse bugün kanalımızın ilk videosunu yaptım ve saatlerce bu videonun senaryosunu yazdım. Zaman kısıtlı olduğu için benim elimden gelen maalesef bu kadar. Videoları beğenmekten çekinmeyin. Millete fazla yüz vermeyin. Nominal genç kaçmaz, kaçırtır.